Bir kara deliğe bir kitap attığınızı düşünün. Kitap yanmaz, parçalanmaz. Sadece ufkun arkasına geçer. Dışarıdan bakan biri için artık o kitaba ulaşmanın hiçbir yolu yoktur. Evren kapalı bir sistem olarak düşünülürse bilgiyi yok edemez. İşte kara delik bilgi paradoksu burada başlar. Eğer kara delik bir şeyi yutuyor, sonradan milyarlarca yıl içinde buharlaşıp yok oluyorsa içine düşen bilginin kaderi ne olur? Bu soru doğanın üç büyük dilini aynı anda masaya çağırır. Genel görelilik, kuantum mekaniği ve termodinamik. Genel görelilik bize şunu söyler. Kütle ve enerji uzay zamanı büker. Bir yıldız yeterince çökerse çevresinde öyle güçlü bir sınır oluşur ki o sınırın içinden ışık bile dışarı çıkamaz. Bu sınıra olay ufku denir. Olay ufku kara deliğin fiziksel yüzeyi değildir. Üzerine dokunabileceğiniz katı bir kabuk değildir. Daha çok evrendeki geri dönüş yok çizgisidir. Bir geminin şelaleye yaklaştığını düşünün. Nehre karşı yüzebildiği sürece kurtulabilir. Ama bir noktadan sonra akıntı o kadar hızlanır ki gemi motorunu sonuna kadar çalıştırsa bile artık geriye dönemez. Olay ufku da buna benzer. Uzay zamanın akışı ışığın bile kaçamayacağı kadar güçlü hale gelir. Buraya kadar her şey klasik fiziktir. Bu evrende kara delik gerçekten siyahtır. İçine giren şey dışarı çıkamaz. Dışarıdan baktığımızda kara deliği sadece birkaç özellikle tanırız. Kütlesi, dönmesi ve elektrik yükü. Kara delik içine düşen nesnenin ayrıntılı kimliğini dışarıya göstermez. Bir kitap mı attınız, bir taş mı, bir bilgisayar mı, yıldız gazı mı? Dışarıdan bakınca fark giderek silinir. Ama sonra termodinamik sahneye girer. Termodinamik ısıyı, enerjiyi ve düzensizliği inceleyen fizik alanıdır. Buradaki en önemli kavramlardan biri entropidir. Entropi aslında bir sistemin içinde saklı olabilecek mikroskopik düzen seçeneklerinin sayısını temsil eder. Yani sistemin dışarıdan aynı görünmesine rağmen içeride kaç farklı şekilde düzenlenebileceğini anlatır. Bir deste kart düşünün. Dışarıdan deste yine destedir. Ama kartların sırası değiştikçe içerideki düzen değişir. Entropi bu gizli düzen seçeneklerinin sayısıyla ilgilidir. Burada kara delikler için şaşırtıcı olan şey şudur. Bir kara deliğin entropisi hacmiyle değil, olay ufkunun alanıyla ilişkilidir. Yani kara deliğin ne kadar bilgi taşıdığı içindeki 3 boyutlu hacimle değil, onu çevreleyen 2 boyutlu sınırla ölçülür. Bu sezgimize aykırıdır. Bir kutunun içine daha fazla bilgi koymak istiyorsanız normalde kutunun hacmini büyütürsünüz. Daha büyük oda daha fazla eşya alır. Daha büyük sabit disk daha fazla veri saklar. Ama kara delik bize başka bir şey söyler. En üst durumda bilginin hesabı hacimden değil sınırdan yapılır. Bu fikir holografik ilkeye giden kapıyı açar. Holografik ilke bir bölgenin içindeki fiziksel bilgi o bölgenin sınırında kodlanabilir der. Tıpkı 2 boyutlu bir hologram plakasının 3 boyutlu bir görüntü taşıması gibi. Kuantum kütle çekimi denen henüz tamamlanmamış teorinin bilgiyi hacimden çok sınırlarla ilişkilendiren derin bir yapısı vardır. Burada ilk sezgi kırılması geliyor. Kara delikler sadece yutan cisimler değildir. Kara delikler aynı zamanda termodinamik cisimlerdir. Yani sıcaklıkları vardır, entropileri vardır. Enerji alışverişi yaparlar. Ve bu onları sadece astronominin değil, kuantum fiziğinin de merkezine yerleştirir. Şimdi Hawking ışımasına gelelim. Hawking ışıması kara deliklerin tamamen siyah olmadığını söyleyen etkidir. Kara delikler çok zayıf da olsa radyasyon yayar. Bu radyasyon normal bir yıldız ışığı gibi değildir. Güneşin yaptığı gibi nükleer füzyondan gelmez. Kara deliğin çevresindeki kuantum alanlarının davranışından doğar. Kuantum alan terimini sadeleştirelim. Modern fizikte parçacıklar boş uzayda uçuşan küçük bilyeler gibi düşünülmez. Her parçacık türünün arkasında bir alan vardır. Elektron alanı, foton alanı, diğer parçacık alanları, boş uzay dediğimiz şey de bu alanların tamamen susmuş hali değildir. Kuantum ölçekte boşluk titreşimsiz bir hiçlik değil, sürekli dalgalanan bir zemindir. Olay ufkunun yakınlarında bu dalgalanmalar özel bir anlam kazanır. Ufkun hemen dışında oluşan kuantum etkiler dışarıdan bakan biri için kara deliğin çok zayıf bir ısı yaymasına yol açar. Parçacık ve karşı parçacık çifti oluşur, biri kaçar, biri içeri düşer. Bu benzetme işe yarar ama tam bir açıklama sunmaz. Daha doğru ifadeyle söylemek gerekirse eğri uzay zamanda kuantum alanlarının vakum dediğimiz en düşük enerji hali farklı gözlemciler için aynı görünmez. Kara delik ufku dış gözlemciye termal yani ısısal bir radyasyon varmış gibi görünür. Burada Hawking ışıması devreye girer. Ancak bu kara deliğin içinden ışık kaçıyor demek değildir. Işık olay ufkunun içinden dışarı kaçamaz. Etki ufkun çevresindeki kuantum alanların
dışarıdaki gözlemciye nasıl göründüğüyle ilgilidir. Yani ışık hızını aşan bir kaçış yoktur. Nedensellik bozulmaz. Kara delik yine aynıdır fakat kuantum fiziği onun tamamen sessiz kalmasına izin vermez. Burada ikinci kırılma gelir. Kara delik radyasyon yayıyorsa enerji kaybeder ve enerji kaybediyorsa kütlesi azalır. Kütlesi azalıyorsa da olay ufku küçülür. Çok uzun zaman sonunda kara delik buharlaşır. Büyük kara delikler için bu süreç inanılmaz yavaştır. Güneş kütlesindeki bir kara deliğin buharlaşma süresi evrenin bugünkü yaşından akıl almaz derecede uzundur. Bu yüzden gökyüzünde gördüğümüz astrofiziksel kara delikler yakın zamanda yok olacak cisimler değildir. Ama teorik olarak süreç açıktır. Kara delik sonsuza kadar sabit kalmaz. Hawking ışıması yüzünden yavaşça enerji kaybeder. Şimdi paradoksa geri dönelim. Bir kitabı kara deliğe attık. Kitabın bilgisi içeri girdi. Kara delik zamanla Hawking ışıması yaydı. En sonunda tamamen buharlaştı ve geriye sadece radyasyon kaldı. Eğer bu radyasyon tamamen rastgele, tamamen termal ve kara deliğe ne düştüğünden bağımsız ise o zaman kitabın bilgisi yok oldu demektir. Ama kuantum mekaniği bize kapalı bir sistemde bilginin yok olmayacağını söyler. Burada bilgi kelimesi günlük anlamdaki bilgi değildir. Kitabın konusu neydi sorusundan bahsetmiyoruz. Fizikte bilgi bir sistemin tam kuantum durumunu ayırt edebilme kapasitesidir. Yani sistemi oluşturan parçacıkların, alanların ve ilişkilerin tam fiziksel tarifi. Kuantum mekaniğinde kapalı bir sistemin evrimi üniterdir. Üniterlik basitçe şunu ifade eder. Sistemin bugünkü tam durumunu bilirseniz ilkesel olarak geçmişini de geleceğini de kayıpsız biçimde ilişkilendirebilirsiniz. Film ileri oynar, geri sarılır, temel bilgi silinmez. Ancak paradoks şuradadır. Genel görelilik kara deliğin içine düşen bilginin dışarı çıkamayacağını söyler. Kuantum mekaniği bilginin yok olamayacağını söyler. Hawking ışıması ise kara deliğin sonunda yok olacağını söylemektedir. Üçü aynı anda doğruysa bilgi nerededir? Bu soruyu daha net görmek için saf durum ve karma durum ayrımını bilmek gerekir. Saf durum bir sistem hakkında ilkesel olarak tam bilgiye sahip olduğumuz kuantum durumudur. Karma durum ise eksik bilgiyle tarif ettiğimiz durumdur. Bir örnekle düşünelim. Kapalı bir kutuda tek bir yazı tura sonucu vardır. Sonucu gördüyseniz sistem sizin için nettir. Görmediyseniz yarı ihtimal yazı, yarı ihtimal tura dersiniz. Bu ikinci durum bilgi eksikliğini temsil eder. Kuantum bilgi paradoksunda ise mesele şudur. Kara deliğe düşen madde başlangıçta saf bir kuantum durumunda olabilir. Ama Hawking'in ilk hesaplamasına göre dışarı çıkan radyasyon karma yani termal ve bilgi taşımıyor gibi görünür. Saf durumdan karma duruma geçiş kapalı bir evrende kuantum mekaniğinin temel kuralını bozar. Bu yüzden kara delik bilgi paradoksu kara deliklerin içinde ne var sorusundan daha büyüktür. Bu paradoks doğanın hesap defterinde bilginin gerçekten korunup korunmadığını sorar. Fizikçiler bu probleme birkaç cevap önerdi. Birinci cevap bilgi gerçekten yok olur. Bu seçenek kuantum mekaniğinin temel yapısını değiştirmeye gerektirir. Cazip değildir. Çünkü kuantum teorisi laboratuvarlarda olağanüstü hassasiyetle doğrulanmıştır. İkinci cevap kara delik tamamen yok olmaz. Geride küçük bir kalıntı bırakır. Bu kalıntı içeri düşen tüm bilgiyi saklar. Ama bu da büyük sorun doğurur. Çok küçük bir nesnenin devasa miktarda bilgiyi nasıl taşıyacağı açıklanmak zorundadır. Ayrıca böyle kalıntılar evrende çok özel ve gözlenebilir sonuçlar üretmelidir. Üçüncü cevap, bilgi Hawking ışımasının içinde çok ince biçimde kodlanır. İlk bakışta radyasyon termal görünür ama tüm radyasyonu çok hassas biçimde toplarsanız içerideki bilginin izleri ortaya çıkar. Günümüzde en güçlü yönelim budur. Ancak bu cevap klasik olay ufku anlayışımızı ve uzay zamanın iç dış ayrımını yeniden düşünmemizi zorunlu kılar. Burada Page eğrisi devreye girer. Page eğrisi kara delikten çıkan radyasyonun bilgi içeriğinin zamanla nasıl değişmesi gerektiğini anlatan düşünsel bir grafiktir. Başta kara delik gençtir, radyasyon azdır. Dışarı çıkan parçacıklar hala kara deliğin içinde kalanlarla kuantum dolanıklık taşır. Dolanıklık iki sistemin tek tek değil birlikte tarif edilmesi gereken kuantum bağıdır. Aralarında klasik bir sinyal gidip gelmesi gerekmez. Fakat durumları bağımsız değildir. Genç kara delikte dışarıdaki radyasyonun entropisi artar. Çünkü radyasyon içeride kalan kara delikle dolanık hale gelir. Ama kara delik uzun süre buharlaştıktan sonra bir dönüm noktası gelmelidir. Bu döneme Page zamanı denir. Bu noktadan sonra eğer bilgi korunuyorsa dışarıdaki radyasyon artık yalnızca rastgele ısı gibi davranamaz. Radyasyonun içinde daha önce çıkan parçacıklarla bağlantılı ince düzenler görülmelidir. Entropi düşmeye başlamalıdır. En sonunda kara delik yok olduğunda tüm süreç yine saf bir kuantum duruma karşılık gelmelidir.
Hawking'in ilk hesabı entropinin sürekli arttığını ima ediyordu. Bilgi korunumunun beklediği sonuç ise önce artış sonra azalıştır. İşte bu eğri paradoksun kalp atışıdır. Son yıllarda bu konuda güçlü bir teorik gelişme yaşandı. Ada yaklaşımı. Kara deliğin içindeki bazı bölgelerin dışarıdaki Hawking radyasyonunun kuantum bilgi hesabına dahil edilmesi gerektiğini söyleyen matematiksel bir fikirdir. Klasik sezgiye göre içerisi içeridedir, dışarısı dışarıda. Ada yaklaşımı ise kuantum kütle çekimi hesabında bu ayrımın daha incelikli olduğunu gösterir. Radyasyonun bilgi içeriğini hesaplarken kara deliğin içinden bazı bölgeler dış radyasyonun bilgi alanına aitmiş gibi davranır. Bu bilgi ışıktan hızlı kaçıyor demek değildir. Bu uzay zamanı klasik bölge ayrımlarının kuantum bilgi hesabında tek başına yeterli olmadığını gösterir. Dışarıdaki radyasyonla içerideki geometri arasında daha derin bir kodlama vardır. Bu fikir holografik ilkeyle de uyumludur. Eğer bir hacmin bilgisi sınırda kodlanabiliyorsa, kara deliğin içi ve dışı arasındaki ayrım mutlak bir duvar olmak zorunda değildir. Olay ufku hala fiziksel olarak önemlidir. İçeri düşen bir gözlemci için geri dönüş yoktur. Ama dışarıdan yapılan tam kuantum bilgi hesabında kara deliğin içi basitçe evrenden kopmuş bir yer gibi davranmaz. Bazı çalışmalar Hawking ışımasının standart düşük enerjili termal resminden farklı, daha yüksek enerjili bileşenler veya ufkun konumundaki kuantum belirsizliklerden doğan ek etkiler önermektedir. Bunlar ilginçtir fakat standart uzlaşı değildir. Bu tür iddialar kara deliklerin yalnızca teorik sıcaklık yaymadığını, ufuk çevresindeki kuantum dalgalanmalarının daha zengin bir radyasyon resmi oluşturabileceğini savunur. Bunu test etmek için belirgin bir gözlemsel imza gerekir. Örneğin standart Hawking tayfından ayrılan ölçülebilir frekans dağılımları, kara delik kütlesine göre değişen tutarlı sinyaller veya kozmolojik arka planla karışmayan net bir radyasyon izi. Kara delik önce bize hapishane gibi görünür. İçeri giren çıkamaz. Sonra termodinamik gelir ve der ki bu hapishanenin entropisi var. Sonra kuantum fiziği gelir ve der ki bu hapishane çok yavaş da olsa ışıma yapar. Bilgi kuramı gelir ve sorar. Eğer hapishane en sonunda yok oluyorsa mahkumların kayıtları nerede tutuluyor? Kara delikler bize sadece yıldızların ölümünü anlatmaz. Bilginin uzay zamanın ve gerçekliğin nasıl dokunduğunu anlatır. Olay ufku bir kaçış sınırıdır. Ama bilgi açısından evrenin mutlak kesme çizgisi değildir. Bu yüzden kara deliklere artık sadece kozmik mezarlar gibi bakamayız. Onlar doğanın en güçlü sıkıştırma algoritmalarıdır. Maddeyi, enerjiyi, zamanı ve bilgiyi aynı sınırda birleştirirler. Ama bu bizi daha derin bir soruya götürür. Eğer bir kara deliğin içindeki bilgi gerçekten sınırda kodlanabiliyorsa, o zaman bizim uzayın içi dediğimiz şey de daha temel bir bilginin gölgesi midir?